Geçmiş dönemde nenelerimiz, annelerimiz tarlaya tek başına gidebiliyorken, korkmadan ıssız patikalardan yürüyebiliyorken, söz konusu vatan olduğunda eşini, çocuklarını cepheye göndermişken, bir de üzerine kendisi cepheye gidiyorken, Türk kadınına ne oldu da şimdi tecavüze, tacize ve cinayete kurban veriyoruz? Katil kim? Bu lafı çok duyarız. Ben Osmanlı kadın isterim abi. Bazı kızlarımız da şunu söyler. Sen Osmanlı erkeği misin ki ben sana Osmanlı kadınlığı yapayım? Fakat biz Orta Asya'dan geldik. Bazıları Osmanlı diye ölürken bazıları ise Osmanlı'yı çoktan unuttu bile. Hani günümüzde çok kullanılan bir terim var ya, fabrika ayarlarına geri dönmek. İşte bizim fabrika ayarlarımız Orta Asya. Merak etmeyin, geçmişe takılıp kalmayacağız. Sadece geçmişe gidip atalarımızdan birazcık edep, birazcık da adap öğreneceğiz. O kadar. Aslında yazılı olmayan, sokaklarda olan bir kural vardır. Sokaklardayken küfür edebilirsin, fakat anneye ve kız kardeşe küfür etmeyeceksin. Anan sana nasıl katlanıyor lan? Anamı karıştırma! Anamı karıştırma! Anamı niye karıştırıyorsun? Farkında mısınız burada? Seviye aslında düşük. Yine karşıya küfür var. Fakat bizde anne ve kız kardeş çok değerli. Onlar bizim dokunulmazımız. Peki atalarımızda kadın nasıl? Atalarımıza yani Orta Asya'ya kadar gittiğimizde o yıllarda görülmemiş bir olay var. Kadınlara dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar değer veriliyor. Kadınlar ülke yönetiminde bile çok etkili. Üstelik Han ve Hakanlar eşleri onaylamadığı sürece kararları geçersiz sayılıyor. Kadın yönetimde, üretimde ve tarlada hep vardı. Atalarımızda kadın eşine çok bağlıdır. Aile Türklerde çok kutsaldır. Kadının malı varsa erkeğe aittir. Fakat erkek suistimal etmez. Çünkü kararlar ortak alınır. Evde yönetici kadındır. Eski Roma'da da böyledir aslında. Fakat bizde farklılık gösteren durumlar da var. Bir bakalım mı eski Roma'yla bizim atalarımızın arasındaki küçük farklılıklara? Eski Roma'da kadın bekarken babasına, evlendikten sonra ise kocasına bağlı bir hayat sürüyor. Orta Asya Türklerinde yine buna benzer bir durum var ortada. Eski Roma'da kadın kendi mallarını isterse kocasına verebiliyor, isterse ayrı da yönetebiliyordu. Bizde ise kadın kocasına veriyor fakat aslında mallar tamamen ortak ve yönetim de dolayısıyla ortak şekilde yapılıyor. Ama yine de evin içerisinde kadın biraz daha hakim konuya. Eski Roma'da ayrılık durumunda ise malı geri alabiliyordu. Bizde ise durum birazcık farklı. Bizde aile yapısı daha sağlam olduğu için o dönemde boşanmalara çok da fazla rastlanmıyor. Fakat yine böyle bir durumda kadına mal veya para verilmek zorunda. Eğer ki kadın isterse bunları almama hakkına sahip. Aynı zamanda boşanmayı kadın isterse ve erkek boşanmak istemiyorsa alacağı maldan veya paradan vazgeçerek dilediği gibi kadın boşayabiliyordu üstüne. Eski Roma'da kadın eve kapatılmazdı. Eşleriyle birlikte gezmelere, toplantılara ve gösterilere gidebiliyordu. Bizde o dönemde ise tek başına bile gidebiliyordu. Acaba ne oldu da kadın tek başına yaşayamaz hale getirildi? Biz o yıllarda bile kadına o kadar çok değer verirken hemen yanı başımızdaki Çin kız çocuklarına isim dahi vermiyordu. Araplarda bu durum utanç kaynağıydı. Bu bana biraz tanıdık geldi. Şey değil mi bu? Erkek adamın erkek çocuğu olur abi, ne demek kız olacak? Erkek olacak tabii ki. Bu düşünce bize kimden geçti dersiniz? Neyse, konuyu biz dağıtmayalım. Bizde Tomris Hatun diye bir kişi var. Tomris Hatun bir sultan, bir hükümdar. Tomris Hatun Saka Türklerin hükümdarıydı.
ve dünyanın ilk kadın hükümdarı. O Alper Tunga'nın torunu, o bir Türk. Onu bir kadın olduğu için küçük gören dönemin en büyük imparatoru olan Kiroz, ki o bir Pers imparatorudur, Tomris Hatun tarafından askerleriyle beraber yok edildi. Bir kadının istedikten sonra yapamayacağı şey yoktur zaten. Hele ki o kadın bir Türkse. Anadolu'ya göç ettiğimizde yine kadının yeri bizde aynıydı. Bir de üzerine Bacıyani Rum, yani Anadolu Bacıları adında bir teşkilat kuruldu. Bu ise tarihte bir ilk. Cengaver kadınlardan kurulu, kılıç kullanabilen, savaşçı özelliği bulunan bir kadın teşkilatı düşünün. Şehre yapılan saldırılarda ise büyük bir önem taşıdı. Tıpkı bir erkek gibi atın üzerinde savaş veriyor. Bir Alman doğu bilimcisi bunu ilk duyduğunda yazı hatası veya yanlış anlamı olduğunu düşündü. Çünkü o dönemde o kadar çok imkansız bir şey görünüyordu ki kadının savaşta yer alması. Fakat bilmediği Anadolu Selçuklu Devleti'nin dönemine göre kültür ve medeniyeti çok üst düzeydeydi. Bacılar Moğol istilasından sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağıldılar. Burada yine teşkilatlanmaya devam ettiler. Oradaki kadınlara üretimi, ekonomik faaliyetleri, yine kılıç kalkan kullanmayı öğretiyorlardı. Bacılar varlığını Orhan Bey dönemine kadar devam ettirdiler. Bacıları bitirdiniz. Bu alemde artık kadınların hepsi yeniktir. Erkekler ise yenik olsa da galiptir. Osmanlı döneminde kadın daha çok ev işleri ve annelikle ilgilendi. Tek eşlilik bizim kültürümüzde her zaman yer edindi. Daha önce de söyledik, aile Türk için çok önemli. Fakat yine de o dönemde erkeğin boşanması için bir sebebe ihtiyacı yoktu. Fakat kadın ise boşanmak istediğinde sağlam bir bahanesi ve şahitleri olması gerekiyordu. Kıyafet konusunda ise Osmanlı döneminde biraz farklılık gösteriyor bölgelere göre. Yine de ortak kıyafetlerden bir tanesi ise ferace. Kırsal bölgelerde ise az önce de belirtmiştik, birazcık farklılık var. Genelde evlilikler görücü usulü veya ailelerin organizesinde gerçekleşiyor. Kadınların tek başına sokakta dolaşması pek de hoş karşılanmıyor. Kadın ve erkek aynı ortama giremiyor, daha çok haremlik selamlık olarak aynı ortamlarda bulunabiliyorlar. Fakat daha kırsal bölgelerde yine eski Türk adetleri devam ediyor. Ve kadın yine azımsanamayacak seviyede toplumda kendine yer bulabiliyor. Osmanlı'da taciz ve tecavüze asla müsamaha gösterilmemiştir. Cezaları çok ağırdır. 1876 yıllarına geldiğimizde ise kadınların gece sokağa çıkması yasaklanmıştır. Son dönemlerde biraz daha problemlerle karşılaşıyoruz artık. Yine de umut verici olaylar yok değil. 2. Abdülhamit 1892 2 Nisan gününde bir yasa çıkarmıştır. Yasaya göre ferace, yaşmak veya çarşaf giymek yasaklanmıştır. Gerekçesi ise Türk Müslüman kadınlarının bu kıyafetlere uygun olmadığı ve İslamiyet'te buna yer verilmediğidir. 1900'lü yılların başında kadınlar cemiyet kurup kadınlara özel gazete bile basabilmişlerdi aslında. Bu kadın mücadelesinin sadece başlangıcıydı aslında. Fakat o yıllarda kadınlarda okuma yazma oranı neredeyse ama neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu oran Cumhuriyet'le beraber artış gösterecekti. Bu durumu İslamiyet'le bağdaştıranlar olabilir aranızda. Fakat Selçuklular da Müslümandı, Osmanlılar da Müslümandı. Ne oldu da peki durum değişti? İslamiyet'i Türkler tarafından kabulünden sonra bizim kültürümüzde çok da fazla değişiklik olmadı. Fakat Osmanlı'nın son dönemlerinde kültür karmaşası bizim düşmanımız olmuştur. Birçok kişi İslamiyet ile Arap kültürü arasındaki farkı görememiştir. Günümüzde dahi hala görememekteler maalesef.
Osmanlı'da nüfus sayımında hayvanların bile sayılıp kadınların sayılmamasının İslamiyet'le bağdaştırılacak hiçbir tarafı yoktur. Zaten bu olay çöküşün en net göstergesidir. Cumhuriyet dönemiyle başlayan Batı medeniyeti kadınlara çok büyük haklar tanımıştır. Kadın erkek eşitliği, seçme seçilme hakkı, medeni kanun gibi yasalar kadınların haklarını büyük ölçüde koruyup geliştirmiştir. Bunun öncüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, kadın haklarının en büyük savunucusudur aslında. Kadınlara hak vermekten, özgürlüğünü vermekten, sosyal yaşamda ve yönetimde yer vermekten asla çekinmemiştir. Çünkü kadınlara sonsuz bir güveni vardır. Ve kadınlar ise onun güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacaktır. Şu örnekleri isterseniz biraz bakalım, anlayacağız aslında. Semiha Ez, ilk kadın savaş fotoğrafçısı. Müfide İlhan, ilk kadın belediye başkanı. Samiye Cahit Markaya, ilk kadın otomobil yarışçısı. Halet Çambel, Hitit hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan kişi. Nüset Gökdoğan, o bir gökbilimci, ilk kadın akademisyen. O kadar çok fazla örneğimiz var ki aslında, hepsini burada yer veremiyoruz maalesef. Daha fazla ayrıntıyı canerunal.com adresinden elde edebilirsiniz. Fakat toplum hala daha kültür karmaşasından kaynaklı bölünme gösteriyor. Ki hala bu bölünme günümüzde dahi devam ediyor. Bizim diğer bir problemimiz ise batılılaşalım, Batı'nın medeniyetlerini alalım derken kendi kültürümüzden uzaklaşıp batılı medeniyetlere bile ulaşamamak üstelik. Yani tamamen arada kalmış, ne olduğu belli olmayan bir durum var ortada. Şu an çok az da olsa medeni olduğunu savunup feminizm düşüncesine dayanarak erkek düşmanlığı yapan kısım da var üstelik. Bir diğer kültür karmaşası yaşayan kesim ise sindirilmiş bir şekilde hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Yani aslında kısacası erkek kendine hakim olması gerekirken suç kadına yükleniyor. Bizim kadınımız şort giydi diye dövülüyor. Eşinden boşanmak istediği için çocuğunun gözleri önünde katlediliyor. Evine gitmek isterken tecavüze uğruyor. Edebini takın ve bir kadın gibi sus diyerek aşağılanıyor. Başı açık ya da başı kapalı diyerek yaftalanıyor bir de. Başlık parasıyla 15 yaşındaki çocuk 70 yaşındaki bir adamla zorla evlendirilerek bir de hayatı karartılıyor. Bizim kadınımızda ne alıp veremediğiniz var. Onlar bizim annemiz, kardeşimiz. Kadınımıza ne oldu da bu duruma düştü? Suç kadınımızda mı peki? Kadınlar çiçektir. Onlar annedir. Cennet onların ayağının altındadır. Yaratılış gereği narindir, duygusaldır. Fiziksel olarak da erkeğe göre birazcık daha güçsüzdür. Fiziksel olarak ondan güçlü olduğu için onu öldüren haysiyet yoksunu kişilerin yüreğinden binlerce kat fazla yüreği vardır kadının. Biz suçluyu biliyoruz. Katili de biliyoruz. Neden böyle olduğunu da biliyoruz. Dilimizin ucuna kadar geliyor fakat söyleyemiyoruz. Bizim kadınımıza ne oldu? Bizim erkeğimize ne oldu? Atatürk'ün Cumhuriyete emanet ettiği Türk gençliğine ne oldu? Bunlarla ilgili de sizlere en kısa zamanda video hazırlayacağım. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Siz de lütfen kadınlarımıza sahip çıkın. Sokakta bir kadın dövülmekteyse, şiddet görmekteyse ona yardım elini uzatın. Lütfen siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Kanala abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın.